İstifade ettiren fikirlerde bugün kadın girişimci bir konuğum var. İzem bugünkü konuğum. Hoş geldin öncelikle. Bulduk. Davetimi kırmadın, buraya kadar geldin. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. İzem Trendyol'da satış yapıyor ve farklı pazar yerlerinde de elbet satışlar yapıyor. 2020 yılında 7 milyon TL bir ciroya ulaşmış ve 140 bin paket gönderimi gerçekleştirmişler pazar yerlerinde. Bana göre rekor bir sayı. Gerçekten başarılı bir hikayesi olduğuna eminim. Peki en başına anlatır mısın? Bu sürece nasıl başladın? Nasıl girdin? E-ticaret hayatına nasıl girdi? E-ticaret hayatıma 2017 yılında girdi aslında. Daha öncesinde Londra'da okuyordum, Avusturya'da okuyordum. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. O süre zarfında Türkiye'de aşçılıkla ilgileniyordum, yemekle ilgileniyordum. Daha sonra onu görsellendirmelerini yaparken kendi ürünlerimi de Türkiye'ye getirebileceğimi ve onları satabileceğimi düşündüm. Babam 20 seneden beri ithalat yapıyor. Türkiye'deki en eski ithalatçılardan bir tanesi. Aslında ayakkabı üzerine yapıyordu. Ben de ev dekorasyon kısmına girmeye karar verdim. Tabii bunu karar verirken bu konuda hiçbir bilgim olmadığını ve hiçbir bilgiye sahip olmadığımı çok iyi biliyordum. Mehmet Ercengiz ve Aycan Ercengiz mentörlerim oldular burada. Onlar beni bu işe yapabileceğime ikna ettiler. Dediler ki biz sana yardımcı oluruz İzam. İşte sende o potansiyeli görüyoruz. İşte sen bunu başarabilirsin dediler. Ben bu konuyla hiçbir bilgim yoktu aslında. Hiçbir şekilde üniversitede okumadım. Hiçbir şekilde bununla ilgili bir eğitim almadım. Daha sonra onlar bana yapabileceğimi inandırdılar sadece. Daha sonra Türkiye'de, İstanbul'da daha doğrusu Business School var. İstanbul Business School var. Burada e-ticaretle ilgili küçük küçük programlar var aslında, eğitim programları. 3 aylık, 4 aylık olmak üzere bir eğitim programına katıldım. Öncelikle e-ticaret nasıl yapılır gibi programlardan eğitim aldım. Daha sonra gittim, bu işe gireceğim için hiçbir muhasebe bilgim olmadığı için muhasebecinin yanına oturdum. Mali müşavirimin yanına, daha doğrusu aile mali müşavirimizin yanına. Dedim ki muhasebe nedir? Bana onu öğret dedim. KDV nedir? İnanın bunu ben de bilmiyordum. Sadece ekmekle suyun KDV'sini biliyorum kendi ilgi alanlarımda. Daha sonra bunları öğrendim. Sonra tabii ki ithalat yapacağım için de bir lojistik ve gümrük öğrenmem de gerekiyordu. Gümrük nedir? Ben bugüne kadar onu da bilmiyordum. Gümrükle ilgili gittim, gümrükçünün yanına oturdum. Ondan da bir 6 ay lojistik ve gümrükle ilgili ders aldım. Getirilen ürünlerin işte GİTİP numaralarından tutun da işte ne gibi Türkiye'ye ürünler getirilir, bunlarla ilgili araştırmaya başladım. Daha sonra babamla çocukluğumdan beri Çin'e gidiyordum zaten. Oradaki fuarları geziyordum. Canton Fair var. Onu geziyorduk. O çocukluğumdan beri gittiğim için az çok hani Çin'i de biliyordum yani. Tekrar babamla birlikte Çin'e gittim. Çin'den ürünler getirdim. Aycan abla ve Mehmet Bey dediler ki İzam aman lütfen dikkat et. Çok az ürün getir. Çünkü ne satacağını bilmiyorsun dediler. Yani internette ne satacağını bilmiyorsun demeyi kastettiler. Çünkü bunun için bir iş akışı oluşturmanız gerekiyor. Türkiye'de ne satar, ne satmaz. Bunu bilmek çok önemli. Ben ilk Hepsi Burada'ya girdiğimde Türk bir firmadan alıyordum. Deterjan kutusu. Ve Türkiye'de deterjan kutusu satma ihtimalini vermemiştim. 1000 adet sattı. Bir deterjan kutusunun 1000 adet satması gerçekten beni şok etmişti. Türkiye'de böyle bir şey. Deterjan konulup yani o paketten, o plastiğin içine koyuyorsun. Çıkartıp deterjan kutusuna koyuyorsunuz. Plastik bir bizde şey. de var o. Evet, aynen. Ona koyuyorsunuz. Ve bu Türkiye'de yani sadece ilk senemde 1000 adet sattım ve daha sonrasında satmaya da devam etti. Bunlar biraz hacimli ürünler tabii ki. Yani 1 desilik ürünler değil. Bu arada desi kavramını da öğrendim. Hayatımda desi nedir adlı çalışmayı hiç bilmiyordum bunu. Sonra 3000'e bölünür falan filan. Onların hiçbirini bilmeyerek başladım aslında. Daha sonra Türkiye'ye ürünler getirdim. Türkiye'ye getirdim 350 adet ürünüm vardı ilk getirdiğimde Türkiye'ye. Sonra Trendyol'a girmek tabii ki hani benim bu işe başlamamın en önemli püf noktalarından bir tanesiydi. Tabii şu an Trendyol herkesi içeri alıyor. O zaman 3 sene önce böyle bir durum yoktu. Evet. 3 sene önce gerçekten içeride sayılı insan vardı, bu işi yapabilen insan vardı ve benim Trendyol'a kendimi bir şekilde bu işi yapabileceğimi ikna etmem gereken kategori yöneticileri vardı. Öncelikle onlarla iletişime geçti Mehmet Bey, bana yardımcı olması konusunda. Ben daha sonrasında Trendyol'a girdim. Görsellerimizi gösterdik, nasıl ürün hazırlanır, nasıl Excel oluşturulur. Bunların hepsini Mehmet Bey dedi ki ben kefilim, bu kızı ben yetiştirdim, benim öğrencimdir. Onun da bu işi yapmasına vesile olmak istiyorum. Lütfen Trendyol'a girmesini sağlar mısınız dedi. Ben de bu şekilde Trendyol'a adım atmış oldum. Aslında ilk Hepsi Burada da açtım mağazamı. Çünkü orada kadın girişimcilik adı altında bir slogan vardı. O sloganla girdim. Ve komisyon almıyordu ilk başta. Evet. Daha sonra belli bir ciroya ulaşmak için komisyon alıyor. Biz o ciroya 2 ayda ulaştım. Nasıl bir ciroydu o? 2 ayda ulaştın?
50 bin lira gibi bir cirosu vardı. Şu an düşmüş olabilir. Yani ben 3 sene önce girdiğimde böyle bir ciro vardı. 50-60 bin lira gibi bir cirosu vardı. Tabii biz o ciroya 2-3 ayda ulaştık. Daha sonrasında da ben de şaşırmıştım. Bu arada çok küçük bir depoda başladım bu işe. Şu anda 1500 metrekarelik bir depomuz var. Şu anda da orada devam ediyoruz bu işe. Yaklaşık işte 4000 adet, 4000 çeşit ürünümüz var. Her gün de Türkiye'nin birçok noktasına, birçok platform yerinden siparişlerimizi göndermeye çalışıyoruz. Bu ürünlerin hepsi Çin'den geliyor. Çoğu Çin'den değil. Aslında benim bu işe girmemin en önemli noktalarından bir tanesi kadın girişimcilere destek olmaktı. Kadınların evde hazırladıkları, yaptıkları ürünleri ben aslında Trendyol'a daha güzel bir görselle satılabilir konuma getirilmesini sağlıyorum. Çünkü şu anda da birçok ev kadını giriyor ama bazılarından duyuyorum işte benim ürünüm satmıyor, benim ürünüm neden satmıyor? Bunu çünkü pat diye girdikleri için aslında olmuyor. Yani onun bir araştırılması gerekiyor. Hangi ürün nasıl satılır? Yani çünkü sonuçta ben gidip 3 ay orada eğitim aldım, orada eğitim aldım. Bu okulda okumamış olmama rağmen, bunun üzerine eğitim almamış olmama rağmen o insanlardan gidip bilen insanlardan eğitim almaya çalıştım. Çünkü patladanak bir işe girmek çok bana mantıklı gelmiyor açıkçası. Önünüzü arkanızı iyi planlıyor olmanız gerekiyor her şeyden madem. Bir de tabii para kazandıkça önünüze daha farklı problemler çıkıyor. Nakit akışı nasıl kontrol edilir, KDV hesaplama nasıl olur gibi. Bir de çalışanlarınızın sayısı artınca bence benim bu işte en zorlandığım şey insan yönetmek. İnsan yönetmek bence en zor işlerden bir tanesi. Hani şirketlerde derler ya İK ne işe yarıyor falan. Bence İK en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü şirket içindeki huzuru ve güveni sağlayamazsanız size olan o şirket dağılıyor ve o circle'daki bir insanı çıkarmanız demek bütün şirketin dağılması anlamına geliyor. O yüzden çok önemli yani aslında. Şimdi çok güzel bir pencere açtın. Ben buraya bir ekleme yapmak istiyorum. Bu tür konuklar geldiği zaman buraya mesela işte benim babam bana bunu destekledi. Ben işte bilmem ne üniversitesinde okudum. İşte yurt dışında şu eğitimi aldım tarzında konuşmaya başladıktan sonra ne yazık ki bir kesim, herkes değil tabii ki, bir kesim hep şöyle bir yorum yapıyor. Bu yorum kesin geleceği için ben burada hemen konusunu açmak istiyorum ki o yorumların önüne geçelim. Babası para vermiş, işte sermayesini babası sağlamış. Zaten zenginmiş, zaten parası, sermayesi çok güçlüymüş. Ben de aynı para olsa ben de aynı şekilde başarılı olurdum diyen bir kitle var. Şimdi sen o kadar güzel ifade ettin ki burada sıfır noktasında, şimdi evet eğitim almak önemli. Yani bu işin yani ihracat eğitimi, lojistik eğitimi, gümrükleme, her şeyin ötesinde bir çaba var. Yani sen şimdi boş bir tenekeye $1 milyon para koy. O yine tenekedir. Tabii ki. Dıştan göründüğü zaman. Ya ben her zaman şunu söylerim. Üniversitelerde bazen öğrencilere seminer verdiğim zamanlarda bence herkes bir altın. Benim için şu stüdyoda olan tüm arkadaşlar bile altın. Fakat önemli olan şey kendinizi parlatabilmek. Kendinizi parlattığınız sürece işinizde her zaman çok gerçekten başarılı olduğunuza inanıyorum. Evet tabii ki de küçük bir sermayesiz bu işe girmek tabii ki de mümkün değil. Ama sonuçta ne insanlar görüyoruz, babaları onlara iş veriyorlar. Kardeş kavgasından o işler bitiyor. Aynen. Ya da çocuk fabrikayı işletemiyor ya da işletmeyi kapanıyor. Yani sonuçta bir para olup da o parayı batıran da çok insan var hayatımızda. Kesinlikle. Benim ailem böyle bir evet ücret verdiler ama ya da para bu iş için tabii ki başlangıç parası verdiler ama ben o parayı zaten kazanıp onları geri ödedim. Yani bir kısmını en azından şöyle diyeyim, yatırım yapmam gerekiyordu, yalan da söylemeyeyim ama bir kısmını en azından hala daha ödemeye çalışıyorum. Yani ama sonuçta onlar da ya biz hani kızımıza bir meblağ verdik hadi bunu geri versin şimdi gibi bir düşünceleri yok. Çünkü onlar da bu işi devam ettirebilmek, yani bu işin yani bir uzun sürede olabilmesi için onlar da çaba gösteriyorlar benim gibi ve ben hani geceleri uyumadığım zamanlar oluyor. O çok önemli bir konu yani. Sonuçta herkesin bir parası olabilir. Bu arada parasız da çok iş yapılabilir. Aynen. Yani ben üniversitede okurken çok basit bir şey söyleyeceğim. Daha Instagram o zamanlar yeni açılmıştı. Ben ünlü markaların Instagram accountlarını aldım. Yani mesela şu an isim vermeyeyim ama Londra'da mesela çok ünlü firmaların Instagram accountları aldım. Çünkü o firmalar daha Instagram'ın ne olduğunu bilmiyorlardı. Sonra firmalar beni aramaya başladı. Çünkü bu isimler bende. Yani domainleri onunla olabilir ama Instagram isimleri bende. Ben de onları sattım. Şimdi bunda bir para var mı? Yok. Doğru. Sadece düşünülmüş bir mantıktı. O gün onu yaptım. Bugün de belki Türkiye'de yapılabilecek birçok şey vardır. Yani mesela sizin programınıza katılan galiba bir tane arkadaşı izlemiştim. Steam'den oyun satıyordu çocuk. Yani muhteşem bir fikirmiş bence. Hani Aynen. olabiliyor yani. İlla hani sermaye
değil söz konusu. Önemli olan sizsiniz aslında buradaki. Ya insan zaten bana göre doğuştan gelen yetenekleri, yani ticari yetenekler olabilir, ne bileyim çok güzel şarkı söylüyordur, ses yeteneği vardır. Ya parası vardır, daha hızlı yol alır. Parası yoktur, daha çok yol dolaşır. Ama yine yol alır. Sonuçta bu zeka, yani ticari zeka bence parayla ölçülebilen bir değer değil. Tabii. Sen ticareti bilmeyen bir adamın cebine 1 milyon dolar koy. Hadi sen de bir e-ticaret yap ya da sen git şurada bir kozmetik dükkan aç. AVM'nin, en ünlü bir AVM'nin ortasına koy dükkanda o adamı. O ticari zekaya sahip değilse, o işi nasıl yöneteceğini bilmiyorsa, ki çok güzel bir şey daha söyleyeyim. İnsan yönetimi, insan kaynakları. Çok zor. Hiçbir şey bilmiyorsa o işi batırır. Evet. Ama sen gerçekten zeki bir kişiye ona yeteceği kadar bir sermaye ver ya da hiç verme ya da çok az ver. O yine o yukarıya taşır o işi. Tabii. Yani çünkü o zekaya sahiptir, o güce sahiptir. Ama Türkiye'de biraz da şu var. Yani benim mentorlarım vardı beni elimden tutup hani İzam gel sen de burada ol deyip mentorlarım vardı. Türkiye'de şu anda ben çok fazla insan görüyorum. Hiç kimseye bir mentorluk etmiyorlar. Yani benim gibi girişimci kadınlar özellikle girişimcilere ya hadi gel bak sen bunu başarırsın. Sana da şu kadar bir sermaye vereyim ya da sen de şunu yapabilirsin. Bu mesleğin şu ucundan tut. Biz sana şu eğitim vereceğiz. Maalesef şu an Türkiye'de demiyorlar. Ve çok fazla, yani biz 2017'de girmiştik. Ben Trendyol'a 2017'de girdim. O zaman pastanın payları da küçüktü. Şimdi pastanın payları çok yükseldi. Kesin. Yani merdiven altında da ürün satan insanlar var. Onlara da hiçbir şey söylemiyorum ama bu konu yani gerçekten arkasında emek biriktirip gerçekten çok çalışmakla oluyor yani. Hakikaten öyle. Çünkü şirketimizde şu an 12 kişi çalışıyor. Gerçekten de o 12 kişi benim için çok önemli. Yani biri oradan çıktığı zaman gerçekten o düzen bozuluyor maalesef. Paket yapanlar var, muhasebe var. Yani bu işin müşteri ilişkileri tarafı var, iade tarafı var. Çünkü çok uzun bir süreç gerçekten de ve bu rakamlara ulaşmak gerçekten de öyle kolay olmuyor maalesef. İlk zamanlar, yani bu işe ilk başladığınız henüz 0 ciro varken bir ekip kuruldu mu, yoksa her şeyi kendi başına mı yapıyordunuz? Her şeyi kendi başıma yapıyordum babamla birlikte. Paket yapıyordunuz faturayı bile elle yazıyorduk. Bilgisayardan çıkan bir fatura sistemimiz yoktu. Elimizde fatura yazıyorduk ama küçük bir depom vardı. Yine bu iş için çok fazla uğraştım. Ama yani dediğim gibi 2 kişiydik. Şimdi daha farklı bir boyuttayız yani. Yani ben tabii bize yolladığım bir çizelge vardı. Onu inceledim. Orada işte 2020 cirosu işte 7 milyon TL yazıyor. 2021'in hedefleri şu kadar milyon TL yazıyor. Yani bunlar, hedef koymak da çok güzel bir şey. Yani hedefi olan insan zaten büyür. O hedefe doğru koşar. Evet. Hedefler çok önemli. Peki Trendyol en büyük satış yaptığın yer, en hareketli olan yer. Peki en hareketli ürünün hangisi Trendyol'da? O aslında değişiyor çünkü eskiden kategorimiz küçüktü. Yani sadece ev dekorasyon kategorisine girmiştim. Ev dekorasyonuyla başlamıştım. Sonrasında dediğim gibi babam zaten terlik ve ayakkabı üzerine benim bu sene yani sektörde 20 senedir var. Terlik kategorisine girdik daha sonrasında da. Terlik kategorisinden de gerçekten çok iyi bir ciro elde ettik. Ama şöyle yani bizim ürünlerimizin hiçbiri 500 lira üstü ya da 100 lira üstü değil. Yani 200 maksimum Arma House'tan alabileceğiniz bir ürün 300 liraya geçmez. Gerçekten de onun bana maliyeti odur ve ben ona göre satarım. Yani ben 5 liraya aldığım bir ürünü müşterime hiçbir zaman 40 liraya 60 liraya satmıyorum. Ne kadar komisyon ödüyor olsam da, ne kadar kargo ödüyor olsam da o ürünü 5 liraya alıp ben 60 liraya satmıyorum. Gerçekten o ürünün maliyeti bizde 10 liraysa biz 10 liralık bir ürünü 29 liraya satmaya Yüzde kaç bir çalışıyoruz. karlılık var ortalama? Yüzde kaç karlılık diye aslında bir şey söyleyemem. Çünkü onu bana birkaç kişi daha soruyor. Yani bu işte yüzde kaç karlılık var falan. Bunu söyleyemem. Çünkü neden? Bir ürünü satarken ben internete giriyorum, bakıyorum. Diyorum ki atıyorum şu çiçek. Ben bu çiçeği satacağım. Bakıyorum rakiplerim kaç paraya satıyor ya da bu ürünün muadilini satan insanlar kaç paraya satıyor. Bakıyorum bu fiyata satıyorlar. Üreticiye diyorum ki bak bunu bu fiyata satıyorlar. Ben bu fiyata bunu alırsam satamam diyorum. Adam da diyor ki işte adetli söylersen bana şu kadara gelir. Ya da yani burada aslında biraz adetler de önemli bir kıstas tutuyor. Çünkü aynı ürünü internette satan birçok insan oluyor. Dolayısıyla adet işte soruyorlar bana işte şuna kaç adet alacaksın gibilerine. Ben de diyorum ki ben bilmediğim bir kuyuya taş atmam. İlk başta diyorum bir 10 tane alayım. Neyse fiyatı 10 lira mı 5 lira mı neyse artık 10 liraya alıyorum. Bakıyorum satıyor. O zaman gidip o zaman ben masaya oturuyorum ve o zaman bir deal etmeye başlıyorum. Ancak o şekilde oluyor. Yani bir karlılığı aslında rakiplerinize göre belirliyorsunuz. Siz şimdi çok enteresan. Bir arkadaşım marka çıkarıyordu. 20 dolara bir kot imal etmiş ve hani ya da üretiyor. Dedi ki ben bunu bu fiyata satacağım. Bu fiyata satman için yani
bir rakiplerine bakman gerekiyor. Yani çünkü şöyle, internet nasıl bir yer biliyor musunuz? 5 duyu organınız var ve sadece biriyle algılayabiliyorsunuz. O da gözünüzle. Yani görsel olarak ben size ne kadar iyi bir görsel verirsem o kadar iyi. Yani siz o ürüne dokunamıyorsunuz, koklayamıyorsunuz, hissedemiyorsunuz, duyamıyorsunuz o ürünü. Sadece görsel, görüyorsunuz internette. 5 duyu organınızdan sadece biriyle algılıyorsunuz yani oyunu. Dolayısıyla da onu en iyi şekilde nasıl görselleyip nasıl satışa sunuyorsak belki o rakiplerimizden bizi ayıran bir nokta oluyor orada. Öyle diyebilirim. Peki pazarlama stratejisi görsellerden mi ibaret yoksa reklam kullanımı, kampanya kullanımı Bugüne nasıl kadar oluyor? hiç reklam kullanmadım. Hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım. Yani çok az. Hani şu an Trendyol biraz daha reklam çıkardı falan ama bir marka olabilmek için gerçekten de iki şeye ihtiyacınız olmuyor. Belki beni yanlış düşünüyor olabilir diyebilir birçok kişi. Ya çok sermayeniz olması gerekiyor ve sadece reklama yatırım yapmanız ve oradan bir ürünü pazara sunmanız gerekiyor. Ya da ürünü uygun maliyetlerde herkesin alabileceği seviyeye getirmeniz gerekiyor. O zaman da herkesin evine girmeyi amaçlıyorsunuz. Yani buradaki Arma House'un en büyük hedeflerinden bir tanesi, ben onu duydum ya, ben oradan ürün aldım diyebiliyorlarsa insanlar hiç bizi tanımadan, bu benim için en büyük mutluluk. Bir de orada çalışan arkadaşlarımız var ekipten ve bu kat kat gittikçe çoğalıyor ve kadın girişimciler de buraya girince ve ürünlerini bizimle paylaşınca, onların da ürünlerini satmasına yardım edince baktığınız zaman küçük bir aile oluyorsunuz ve birçok kişiye destek vermiş oluyorsunuz aslında. Hani bazen herkes geliyor şirkete, oturuyorlar, bir yarım saat harcıyorlar falan. Aslında baktığınızda orada öyle bir vakit yok. Çünkü onların ürünlerini satmaya çabalıyorum. Hani öyle bir şey oluyor yani. Aslında şunu yapıyorsun, pazar yeri içinde pazar yeri oluşturuyorsun. Pazar yeri içinde pazar yeri oluşturuyorum. Çünkü aslında biraz satışı bilen taraf diyebilirim. Yani bir ürün nasıl satılır, bir ürün nasıl satılmalı, bir ürün piyasaya sunarken nelere dikkat edilmeli. Şimdi herkes giriyor Trendyol'a ama bir ürünü gerçekten piyasaya sunabilmek için o ürünü rekabet analizi yapmak çok önemli. Yani ben tam bir senemi ürünlerime rekabet analizi yaparak geçirdim. Yapay çiçek kategorisi örneğin. Baktım, bana ilk Trendyol'dan dediler ki İzlem Hanım, Çin'e gidiyorsunuz, yapay çiçek getirin. İlk sene getirdim. Çok sattık. İkinci sene getirdim. Hiç satmadı. Demek ki ya ürün doyum noktasına ulaştı ya da pazar yerine çok fazla insan girdi. Bakıyorsunuz ne oluyor? Pazar yerine bir bakıyorsunuz. İlk siz girdiğinizde 300 tane çiçek varsa şimdi olmuş 1200 çiçek. Aynen. İnsanlar da aslında o 1200 çiçeğin arasından seçmekte zorlanıyorlar bu sefer de. Hangisini alsam derken çıkıyorlar içeriden. Şimdi bu işi biraz daha böyle minimalize indirmek lazım aslında. O açıdan da hani o ürünler biraz daha şey oluyor seçerken, farklı. Yani şimdi Gelecek göreceli oluyor yani. aynen. Yani şimdi evet, rekabet yokken bir ürünü pazar yerine koyduğun zaman satma olasılığı yüksek ama rekabet yüksek olduğu zaman onu bu sefer öne çıkartman gerekiyor. Evet. Reklam vermen gerekiyor, kampanyalara sokman gerekiyor veya işte mesela bizim kullandığımız bir yazılım var. Ne satılır diye bir yazılım. Ne satılır yazılımından ben oraya üye oldum bu Öyle arada. mi? Aynen, sizin kanalınızdan bir indirim kodu evet. vardı. O indirim koduyla üye oldum ama o tam olarak aslında orada şeyi vardı. Mesela bir ürünü Amazon'da ne kadara satabilirim? Galiba sayfa page'in altında çıkıyor. Bir ürünü işte Amazon'da şu kadara satabilirim. Türk kahvesiyle ilgili bir örnek vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. İşte Türk kahvesi burada 18 liraysa Amazon'da 16 dolara satılabiliyordu. Ve oradan böyle bir kar elde edilebiliyordu gibi bir şey izlemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Öyle bir şey hatırlıyorum. Trendyol'da şu yapılabilir belki. Atıyorum şu yapay çiçek. Bunun tasarımı belli, şekli belli, ebatı belli, fiyatı belli. Ama ben bu aynısını satmak istiyorsam önce ne düşünürüm? Bu ürün satıyor mu? Yani müşteriler bunu talep ediyor mu? Talep ediyorsa kaç tane satıyor? Yani rakiplerim kaç tane satıyor? Benzer bir ürünü. Şimdi ben karşıma 50 tane rakip aldım ve 50 rakibin her birinin yani totali genel toplamda aylık 5000 tane satıyor. Şimdi benim amacım bu üründen işte 10.000 tane satın almaksa benim tüm pazarı domine etmem lazım ki elimdeki malı eriteyim. Evet. Diyorum ki ben bunu satmayayım o zaman. Bu işe hiç girmeyeyim. 5.000 çok az bir adet. Gidiyorum bardağı satmaya karar veriyorum. Çünkü bardak çok talep görüyor. Bu da bir stratejidir aslında. Bu da bir farklı bir bakış açısıdır. Sen peki burada hani pazar araştırması yaparken yani bir ürünün kaç tane sattığını şimdi ne satılırdan bakmıyorsun anladığım kadarıyla. Yok, bazen onu da kullandım. Daha doğrusu bir ay gibi bir süre kullandım onu da. Çok yeni, geçen ay gibi bir süre kullandım. Çok da vaktim olamadı oraya girip bakmaya. Hani artık çünkü çok fazla iş üzerinizde oluyor. Tabii. Dolayısıyla oraya çok fazla girip bakamadım ama hani işime yaran kısımlara baktım. Mesela en çok ne satılır Trendyol? Yani şey demek değil aslında. En çok Trendyol'da atıyorum şu ürün satılıyorsa hadi gel biz de bunu satalım
Yani böyle bir mantık bence yok. Hani Nasıl oluyor mantık o zaman? yani bu ürün çok satıyor, hadi biz de aynısını buy box yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, sizin görsellerinizi alıp kullanıyorlar. Ya, önemli olan bu değil. Yani bir de buy box'çılar çıktı şimdi. Yani buy box'ın aslında mantığını gerçekten buradan açıklamak istiyorum. Hani çok önemli benim için de. Şimdi buy box aynı Adidas ayakkabıdan farklı satıcı satıyorsa, bir Adidas A firması atıyorum, aynı ayakkabıdan bahsedeceğim. Bir A firması alışı 80 liradır, bir B firmasında alışı 60 liradır. Çünkü aralarında hacim farkı vardır. Biri 1000 tane alıyordur, biri 5000 adet alıyordur. Adidas firması da ona göre fiyat veriyordur. Her zamanki model. Şimdi gidip arkadaşlar Adidas ayakkabısını bir buy box yapabilirler. Bu çok normal. Ama şimdi buy box yapıyor. Bizim ürünümüze buy box yapıyorlar. Trendyol tabii ki bunu engelleyemiyor şu anda. Yani engelleyemiyor değil, aslında engelleyebilir ama engellemek istemiyor. Çünkü onunla muhtemelen bu konu işine geliyor diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü şöyle, biz bir ürünü atıyorum, bu ürün aynı ürün. Bizim görselimizde biz birebir de aynı ürünü yolluyoruz. Yani siz bunu gördüğünüz görselde atıyorum bunun kırmızısı yanlışlıkla geliyorsa geliyordur. Hı-hı. Ama aynı ürün sizlerin evine gelir. Yani ne görüyorsanız bizim görselimizde aynı ürünü biz müşterimize göndermeye çalışıyoruz. Ama mesela geçen gün farklı bir firma bizim mesela çok satan bir ürünümüzü almış, buy box'a sokmuş ve müşteriye yanlış farklı bir ürün göndermiş. Aynı görsel ama farklısı. Yani aynı beyaz tepsi ama kolları işte metal, bizimkinin tahta. Müşteriler de bu sefer yorum yapmışlar. Bu görseldeki ürünle bu aynı değil ve buy box yaptığı için ürünümdeki muhteşem puanlarım benim aşağı düştü. Evet. Ve görselde gönderilen ürün farklı. Benim sattığım ürün farklı ve altta şey yazıyor. Bu satıcı şu, yani bu müşteri şu satıcıdan almıştır. Müşteri onu görmüyor. Müşteri onu görmediği için de ürünü almaktan vazgeçiyor. Buy box aslında hani iki insanın, yani aynı ayakkabıyı satıyorsanız, siz de satıyorsunuzdur, ben de satıyorumdur. Bu aynı mantık. Ama aynı ürün, kalitesi aynı. Herkes kot satıyor. Herkes, o zaman H&M de siyah tişört satıyor. Zara da siyah tişört satıyor ama Zara'nınki farklı bir kalitede, H&M'inki farklı bir kalitede, Beymen'inki farklı bir kalitede oluyor. O siyah tişört olduğu için buy box'a sokmanız mümkün olmuyor. Doğru. Bu tarz bir şey yani. Ya o şimdi e-ticaretin genel sorunu, yani aslında Trendyol'a özel bir durum değil. Amazon'da da benzer şeyler yaşanıyor. E-ticaret platformlarının, yani sadece Trendyol değil, tüm platformların bu konuda getirdiği önlem şu: marka tescili. Yani ben bu gömleği satıyorsam, A markası benim marka tescilimdeyse, ben marka tescil belgemi veriyorum Trendyol'a. İşte gömlek kategorisinden tescillediğim marka tescilimi veriyorum. Trendyol da bunu onaylıyor. Sonrasında eğer benim buy box'ıma giren kişi bu ürün haricinde farklı bir ürün gönderiyorsa ve ben bunu ispatlayabiliyorsam, ki ispatlayabilirim çok rahat, bir sipariş verirsiniz, adrese gelir. Bakın bu benim ürünümden farklı. Benim ambalajımın üzerinde işte benim logom var, bunda yok. O zaman ne yapacak Trendyol? Diğer tarafın satışını durduracak. Onun ancak öyle önüne geçebiliyor. Evet. Başka türlü çünkü denetim mekanizması mümkün değil. Yani onu kontrol etmek çok mümkün değil. Biz Trendyol'a aslında yazdığımızda şöyle bir cevap almıştık. Yani ama işte İzlem Hanım, orada altta satıcı gözüküyor. Ya satıcı gözüküyor olabilir de, inanın bana, açıklamadaki yazıları bile bazen insanlar okumuyor. Bizim oradaki algoritmadaki en önemli şeylerden bir tanesi ismi, yani ürünün ismini, ürünü ismine vermeye çalışıyoruz. Atıyorum boyunu da artık ben ismine yazıyorum. Çünkü boyunu açıklamada okumuyor insanlar. Ben artık ürünün ismine yazıyorum onu. Hani artık soru kısmını minimalize etmiş oluyorum orada. Ve altta da bu sefer satıcı farklı olunca yani müşteride inanılmaz bir güven sorunu oluyor. Şimdi bir gün öyle bir müşteri geldi. Bizden ürün aldığını söylüyor. Ürün benim değil. Ama diyor ki görsel sizin, ama ürün benim değil. Benden çıkmamış. Zaten sipariş kodunu veriyor bana. Bakıyorum sipariş kodu bende hiç çıkmamış mesela. Yani o açıdan. Ya evet, orada da işte yapılması gereken şeyler var. Mesela ürünün üzerine kendi logonuzu yerleştirmek. Fotoğrafı yine Trendyol'daki fotoğrafı, logolu fotoğrafları koymak ürün üzerinde. Onu biraz izin vermiyor aslında Trendyol. Biraz kendi markası. İlk fotoğraf değil de ikinci fotoğraflarda sonuçta ürün bu. Yani ben bu bardağı üretiyorsam ve bunun üzerine benim logom varsa bunu kaldıramam. Sonradan koymalara izin vermiyor. Yani ürünü koyup üzerine etiket koyamazsınız. Ama ben bu saati satıyorsam ve üzerinde atıyorum Casio yazıyorsa o Casio logosu gözükecek. Yapacak bir şey yok. Onu çıkartamam. Aynen yani. Yani bu şekilde önüne geçilebilir. Şu an Allah'tan Trendyol güzel bir destek veriyor. Hani aynı fotoğrafı kullanmaya izin vermiyor. Yani siz de aynı ürünü satsanız, ben de ürünü satsam birbirinizin fotoğraflarına farklı olabiliyor. Ona izin vermemesi şu an yaptığı en güzel ataklardan bir tanesi diyebilirim yani. Yani gördüğüm en başarılı girişimcilerden, kadın girişimcilerden bir tanesisin. Çünkü gerçekten öyle.
Geçmişte de konuk ettiğim kadın girişimciler oldu. Onlar da aynı şekilde senin gibi çok başarılıydılar gerçekten de. Daha başarıya ulaşmış sayılmam. Bence ulaşmışsınız. Her yani gün çalışıyoruz bunun için gerçekten ama her gün yeni bir şey öğreniyor insan. Kesinlikle. Tabii ki bu ciro ile ölçülen bir şey değil. Yani 100 binin üzerinde paket yapmış olmak, 7 milyon TL ciro yapmış olmak ya da seneye 2021 sonunda 10 milyon yapmış olmak, bu tabii başarının bir ölçütüdür aslında rakamlar. Tabii. Ama asıl başarı sizin orada gösterdiğiniz emek, ekibin çalışması, bunu sürdürülebilir bir iş haline gelmesi ve orada ne kadar güçlü olursan, yani sonuçta işin başındaki kişi sensin, patron sensin orada. Sen ne kadar güçlü, iradeli ve orada yeniliğe açık içerikler, ürünler ürettirirsen ya da yaptırırsan, ekip de ve bu işte o kadar başarılı olacak. Bence oraya doğru da gidiyor. Umarım daha da iyi olur. İnşallah. Yani burada gerçekten bir emek var. Paketlemesinden tutun da çalışan arkadaşlarımızın hepsinin bir emeği var. Bana bu konuda mentorluk eden insanların bile benim üzerimde çok fazla emekleri var. Bana inananların da öyle. Ailem sağ olsun. İnandıkları için onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten zor bir iş. Herkesin bu işe girmesi gerçekten başarılı olabileceği anlamına gelmiyor. Evet. Ama paketleme maliyetinden tutun da çalışanınızın maliyetine kadar çok iyi hesaplanıp girilmesi gerekiyor. Ben de insanlar gördüm, satış yapıp internette, e-ticaret üzerinde kargoyu biz mi ödüyorduk ya, hani komisyon neydi falan oluyorlar. Yıl sonunda bir de gelir vergisi denen bir şey var. Allah'tan devlet, bu arada o da çok güzel bir konu. Devletimiz Allah'tan kadın girişimcileri destekliyor 30 yaşına kadar. Maalesef ben 30 yaşında oldum. Artık desteği bıraktılar üzerimden. 29 artı 1 maalesef. Kadın girişimcilere eskiden destek veriyorlardı. Dolayısıyla o da çok güzel bir şeydi. Yani siz birçok şeyden muaf tutuluyordunuz. Ama şimdi öyle değil. Artık büyüdük gibi oluyor. Böyle devlet diyor ki büyüdü artık. Bu sen büyüdün, sana para yok. Sana para yok. Sana destek meslek yok. Sana KDV desteği diyor devlet. İnanın bana bir sene çalışıyorsunuz. Belki bu kadar cirolara ulaşıyorsunuz. İnanın bana çalıştığınızı 4 ayı şöyle bir oran yapacaksam eğer, Trendyol için çalışıyorsunuz ya da diğer pazar yerleri için, özür dilerim böyle Trendyol demiyorum. Diğer pazar yerlerinin komisyon oranları için çalışıyorsunuz. Cironuzun 3 ayı kargoya gidiyor. Diğer 2 ayı da diyeyim. Yani tam olarak hesaplayamadım ama bayağı bir şeyi çalışanlarınıza ve genel giderlerinize gidiyor. Kargo, komisyon, çalışanlarınız ve geri kalan 2 ay kaldı. 2 ay, bir ayı devlete çalışıyorsunuz. Bir ay devlet babamıza KDV'ler, vergiler veriyoruz. Son bir ayın 15 günü falan size ne kalıyorsa kalıyor. O 15 günde yani ne kalıyorsa kalıyor, kalmıyorsa da hiçbir şey kalmıyor. Önemli olan bu çarkı döndürebilmek benim için de. Gerçekten sonuçta baktığınızda arkanızda çok çalışan var. Ve hem kadın girişimciler olarak hem de çalışanlar olarak arkanızda birçok çalışan var ve birini bile işten çıkarmak ya da birine bile mahcup duruma düşmek sizi uyutmuyor gerçekten geceleri. Beni en azından uyutmuyor. 10 kötü yanı olabilir yani işin. Bu arada yayında çok üzerine bahsetmedik ama mağazanızın ismi neydi? Ekranda da gösterin. Arma House. House. Tamam. Yani soyadım Armağan. House da İngilizceden ev olduğu için onu yaptık. Bundan sonra Arma House olarak mı devam etmek istiyorsun? Gelecek planları ne? Şu anda halihazır aktifte 4-5 tane daha markamız var aslında Arma altında. Bunlardan en önemlisi ve benim en yeni bebeğim dediğim Arma Nalbur'dayım var. Nalbur işine de girdim aslında. Arma Nalbur'da aslında Neyzen, belki duymuşsunuzdur. Neyzen adı altında nalburdayım.com diye bir tane site var. Bu sitede sahibiyle biz tanıştık bir gün. Bizim şirkete gelmişlerdi. Onlar bizden ürün almak istediler. Ben de dedim ki bizden ürün almayın. Ben de sizden ürün almak isterim ama ben de almayayım dedim. Aslında bunun İngilizcesi yani daha farklı bir şey oluyor. O da benden ürün almasın dedim. Ben de ürün almayayım dedim. Yoksa ben ürünümü toptan satmak istemez miyim? Tabii ki isterim. Bunu yapmadık. Onun yerine onun ürünlerinin çoğunu Trendyol'a ben açtım ya da diğer platformlara ben açtım. Onlar da benim ürünlerimi kendi web sitelerine açtılar. Birbirimizin stoklarını yani birbirimizin ürünlerini kendi depolarımıza çekip depolarımızı doldurmak yerine barter yaptım. Evet. O kendi ürünlerini benim sitemde satıyor, yani kendi sitesinde satıyor. Ben de onun ürünlerini diğer platformlarda satıyorum. O diğer platformlara girmek istemiyor. Ben de onların tüm ürünlerini Excel'leyip birçok platforma açıyorum. Böylece ikili bir iş modeli gerçekleştiriyoruz şu an. Onlar çok büyük bir firma gerçekten de. Onlarla böyle bir iş yapmak benim için de çok önemli.
O yüzden de böyle bir iş modeli oluşturmak bizim için de çok çok güzel oldu gerçekten de. Hem iki taraflı bir kazanç oldu aslında. Çünkü şu anda üreticiler Trendyol'a ya da diğer pazar yerlerine girmeye çalışıyorlar. Aslında benim için üreticiler üretimini yapsa, keşke biz de onlardan ürün alıp yurt dışından getirmek yerine onlardan ürün almaya girsek. Çünkü bu sefer etik olmuyor. Hem üreticiler platformlarda hem ürettikleri ürünü satıyorlar. Bu sefer benim o ürünü almam bir manaya gelmiyor. Çünkü al-sat yapmam gerekiyor bir yerde. Ürün benden daha ucuza koyduğu zaman benim o ürünü internette satabilmem mümkün değil üretici olarak. Tedarikçi olarak, özür dilerim. Üreticilerin böyle bir şey olduğu için Nalbur'dayım böyle bir şey yapmıyor. Bu çok güzel. Ve istediklerimizi anında gönderiyor bize. Biz ona istediklerini anında gönderiyoruz. Ve kendi kargo şirketlerini kurmuşlar. Bu da çok güzel. O yüzden de bence başarılı bir iş ortaklığı yaptık onlarla, öyle diyebilirim yani. Çok zekice, yani güzel bir iş ortaklığı olmuş. Bir de Arma Baby izlemiştin galiba. Aynen. Arma Babies ile Arma Shoes da var. Shoes. Evet, artık ayakkabı ve terliğe de girdik ve Arma bebek ürünlerimiz de var. Hı. Böyle Arma Family büyüyor gibi bir şey düşünebilirsiniz. İnşallah, Her harika. gelenin bizde yeri var açıkçası. Bütün kadın girişimcilerin ve erkek girişimcilerimizin yeri bizde var. Yeter ki onlar ürünlerini üretsinler. Biz de onlara satma konusunda destek verelim yani. Çok keyifle dinledim. Ağzına sağlık gerçekten. Başarılarınız inşallah büyüye büyüye, katlana hep birlikte devam eder. Çok teşekkürler katıldığın için. Ederim. Evet, sizin de İzem gibi bir başarı ya da başarısızlık, illa başarı olması gerekmiyor ve e-ticaret olması da gerekmiyor. Bir girişimcilik hikayeniz varsa burada konuğum olabilirsiniz. Aşağıda bir form linkimiz var. O formu doldurabilirsiniz ya da e-posta gönderebilirsiniz. Hemen yukarıda e-postamız var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.